arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere halı kaydırmaz üzerine iğne işi olarak yapmış olduğum bu paspas, seccade, yolluk, halı, kilim ne isterseniz arkadaşlar, nerede kullanacaksanız ona göre böyle bir güzellik yapalım istedim. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şimdi öncelikle bir halı kaydırmaza ihtiyacımız var. Kalın olan bir halı kaydırmaz kullandım arkadaşlarım. Banyo paspası diye de satılan bir ürün arkadaşlarım bu. Ve ön arka kısmını kullandım. Burası yere, zemine geleceği için banyolarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tığım var, 3 milim ve Alize Burcun batik olan bir ip kullandım. Siz evde arta kalan iplerinizi de kullanıp değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde bir de iğnemiz var tabii ki. Şimdi kenar kısmından başlayalım. Kenarını bu defa ben şöyle göstereyim yakından. Tığ ile çevirdim. Ters sık iğne tekniği kullandık arkadaşlarım burada. Hemen ilkinden giriş yapıyorum bu şekilde. Şöyle tutundum. Sonra arkadaşlarım bir tane deliğe atlıyorum. İkinci delikten giriş yapıp buradan çekiyorum. Birini atlıyoruz, diğerinden çekiyoruz ve böyle bir kenar çevirme işlemi yapmış oluyoruz. Bunu iğne ile de yapabilirsiniz. Farklı tekniklerle de yapabilirsiniz. Kanalımda birçok çeşidi var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bakın son yere geldiğimizde bir tane daha kaldı. Hemen onu da alıyorum bu şekilde ve buraya bir tane zincir çekerek sabitledikten sonra bu ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde çeviriyoruz. Arkası da böyle gözüküyor. Şimdi gelelim iğne kısmına. Hemen şu şekilde aldığım iğnemi, bunu kesmeden buradan takabilirsiniz. Ben şey olsun diye bu şekilde yaptım. Şimdi buradan giriş yapıyorum. Bakın hemen kenar kısmından çekiyorum. Arkaya düğüm atmadım. İsterseniz atabilirsiniz ama bakın şöyle arkası da bu şekilde gözüküyor. Sadece aralarını işliyoruz. Hemen şöyle bakın biraz bıraktım arkada. Şöyle göstereyim. Bir miktar bıraktım. Bunu da alıyorum bu şekilde ki birazdan onları iç kısmıma doğru itekleyeceğiz. Şimdi ilk delikten, bakın ilk delikten giriş yapıyorum. Arada bir tanesini atlayıp diğerinden çıkartıyorum iğnemi. Bu şekilde. Ve çekelim. Şimdi aşağıdan bakın bir tanesini atlıyorum, ikincisinden giriyorum, arada birini atlayıp bu arada arkada bakın bu ipimi de aldım alta, şu şekilde çekiyorum. Modeli yapmak için önce kendimize yer oluşturuyoruz şu şekilde. Şimdi yine bir karşıya geçip buradan giriş yapıp bir tanesini atlayıp çıkartıyorum. Bakın böyle yerler oluşturuyoruz. Evet arkadaşlarım, şimdi sona geldiğimizde bakın buradan giriş yapıyorum. Normal arkadan çıkartıyorum. Ayrıca bir de kenar yapmamıza gerek kalmıyor arkadaşlarım. Bu şekilde yaparsanız bakın şöyle kapatıyor halı kaydırmazımız.
şuradan giriş yapıyorum. Böyle arkasına doğru. Sonra şuradan çıkartıp tekrar giriş yapıyorum ve kenarını çevirmiş oluyorum bir bakıma. Şimdi ise bakın bu çevirdiğim kenarının buradan şu şekilde giriş yaptım, yine ipimi öne alacağım. Şimdi arkadaşlarım şu çizgimizin üzerine, yapmış olduğumuz yerin üzerine ipim bakın bu şekilde duruyor. Şuradan giriş yapıyorum buradan ve yukarıya doğru çekiyorum ipi tamamen. Bakın çektim. Şimdi aynı yerden, aynı yerin içerisine, o çizgimin üzerine yapmış olduğumuz giriş yapıyorum bu şekilde ve ipi bu şekilde kalacak arkadaşlar. İğnemizin böyle altında kalacak şekilde çekiyorum. Ve bakın böyle bir düğüm atmış, zincir yapmış gibi bir görünüme sahip olmasına neden oluyoruz böylelikle. Şimdi bakın yine alta geçiyorum. Alttakinden bu şekilde alıyorum. Ve geçtim, bu şekilde çekiyorum ipimi. Şimdi ise ipimi bakın bu şekilde aldım öne. Bu yapmış olduğum yerin, şuranın hemen yan tarafından, yine o çizginin içerisinden bu şekilde giriş yaparak çekiyorum. Biraz daha böyle yavaş ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bilmeyen arkadaşlarım için arkadaşlar. Şimdi tekrar yine bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın aldım ilkinde, ipimin yan tarafında diğer çekeceğim ipim. Sonra ise bu şekilde alarak yanından giriş yapıp böyle çekiyorum. Bu kadar arkadaşlarım, kolay bir model iğne işi. Şimdi tekrar buradan devam ediyoruz. Önce böyle, sonra da bu ipimizin arasında kalacak şekilde, bakın şöyle bir yuvarlak olacak şekilde hop çektik. Evet arkadaşlarım, bakın son yere geldim. Yine aynı şekilde buradan alıyorum. Sonra buradan alıyorum. Böyle bir, bakın zaten halı kaydırmazımız kapanmak üzere. Şimdi hemen şu alttaki ipimi de alayım. Şu şekilde aldım. Bir de geri dönüyorum. Ve bir sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İkinci sırada yine aynı şekilde, şimdi buradan karşısından hemen giriş yapıyorum. Birini atlayıp diğerinden
bu altta yaptığımız hani üzerine işleme yaptığımız yeri yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonra yine yukarıdan bir tanesini atlayıp diğerine ve bir tane atlıyorum. Bu taraftan da iğnemi bu şekilde çıkartıyorum. Böylelikle yeni bir yer oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Yine aynı dediğim gibi bunu da az önce yaptığımız gibi yaparak geri geleceğiz. Bugünkü modelimiz bu arkadaşlarım. Yapımı gördüğünüz gibi kolay, görünümü de zincir görünümü, sanki tığla yapmışsınız gibi duran bir çalışma. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bakın şöyle çok güzel gözüküyor. Şuradaki sarıdan daha net anlaşılır. Bakın. Evet arkadaşlarım, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.